Selçuklular Horasan'da çıkan karışıklıklar için mesuliyet kabul etmemiş, kendileri dışındaki Türkmenlerin bu duruma sebep olduğunu bildirmişlerdi. Bunun yanında 1035 anlaşmasıyla hakim oldukları 3 şehre Merv, Bayburt ve Serahs'ın da eklenmesi istendi. Vergi ödeyecekler, sultanın ordusuna katılarak Horasan, hatta Bistegani karşılığında istenirse Irak veya başka bir bölgede görev yapacaklardı. Mektup, aba altından sopa göstermek suretiyle sonlandırıldı. Neticede üzerlerine gelinirse kendilerini koruyacaklarını, Sübaşı Fazıl'ın da Beydoğdu ile aynı kaderi paylaşabileceği vurgulandı. Selçukluların isteği reddedildi. Horasan'a gönderilen Sübaşı, kendilerinden farklı bir taktikle savaşan, bir araya gelerek karşısına çıkmayan bir orduyla savaşma imkanı yakalayamadı. Karşı taraf seyyar ve hızlı, kendi kuvvetleri donanımlı olmasına rağmen ağırdı. Yine de devamlı bir şekilde Selçukluları takip ederek onları kontrol altında tuttu. Horasan'da nispeten kontrol sağlanmışken, devlet adamlarının muhalefetine rağmen Sultan Mesud Hindistan'daki Hansi Kalesi'ne sefer düzenlemeye karar verdi. Selçuklular mevcut durumdan cesaret alarak Merv şehrine Çağrı Bey, Nişabur'a Tuğrul, Serahs'a da Musa Yabgun'un hakim olmasını kararlaştırdı. Çağrı Bey ani bir baskınla Merv şehrini ele geçirdi. 22 Nisan 1037 Cuma günü şehirde Melikül Mülük unvanıyla onun adına hutbe okundu. Bu hutbe, Selçuklu hanedanından birinin okuttuğu, kaynaklara düşen ilk hutbeydi. Hansi'yi alan, diğer taraftan ise Horasan'ı kaybetmek üzere olan Sultan Mesud, Sübaşı Fazıl'a kesin savaş emri verdi. Gelen emir üzerine, istemeyerek de olsa savaşa giren Sübaşı, Tel Hap'ta Selçuklulara yenilmekten kurtulamadı. Bu tarihten sonra, Çağrı Bey'in Selçukluların gerçek anlamda askeri lideri olduğu ve bu çerçevede planlamalar yaptığı daha net bir şekilde görülmeye başladı. Bunun ilk örneği, 17 Mart 1039 gecesi, Çağrı Bey'e bağlı 10 Türkmenin, Belt'teki Gazneli ordugahına girerek bir fili kaçırması oldu. Filin kaçırılması, Gaznelilerle son mücadeleyi planlayan Çağrı Bey'in, savaştan önce ordusundaki atların, muhtemelen fil gördüğünde korkmasını engellemek içindi. Çağrı Bey'in ikinci adımı ise, 6.000 kişilik bir kuvvetle tam donanımlı Gazneli ordusunun karşısına çıkmasıydı. Selçukluların ilerleyişini durdurmak isteyen Sultan Mesud, 1039 yılı baharında harekete geçti. Kısa süre sonra Çağrı Bey onun karşısına çıkmış, Ulya Abad mevkiinde onunla savaşa tutuşmuştu. Savaş, Çağrı Bey'in mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ele geçirilen esirlerden, Çağrı Bey'in bu kadar az bir kuvvetle Mesud'un karşısına çıkma sebebinin, kaçınılmaz olan son mücadele için Gazneli ordusunun savaş gücünü test etmek olduğu öğrenilmişti. Sultan Mesud alınan bu galibiyetten sonra, özgüvenle Serahs'a doğru ilerledi. Talekan'a varan ordu savaş düzeni aldı. Tuğrul Bey ve Musa Yabgu, Serahs'ta bulunan Çağrı Bey'e katıldı. Gazneli casusları, Selçukluların savaşmak niyetinde olduğunu bildirdi. Seçenekleri değerlendirmek için yaptıkları görüşmelerde, Tuğrul Bey ile Musa Yabgu, büyük orduya sahip, Haşmetli ve Büyük Sultan'la savaşamayacakları için Horasan'dan ayrılmayı önerdi. Ancak Çağrı Bey, Horasan'dan ayrılmaları durumunda başka bir yerde tutunmalarının mümkün olamayacağını, Ulya Abad Savaşı'nda gördüğü ordunun yenilemeyecek bir ordu olmadığını söyleyerek herkesi ikna etti. Neticede savaş kararı alındı. Serahs yakınlarında 13 Haziran 1039 tarihinde başlayan çatışmalar, 28 Haziran 1039 tarihinde Sultan Mesud'un galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak sadece 2 gün sonra Selçukluların keşif kollarıyla karşılaşıldı. Bu sürede yaptıkları görüşmelerde ilk seferdeki gibi meydan savaşı yapmamaya, asıl taktikleri olan vur kaça dönmeye karar vermişlerdi. Sağlı sollu saldırılarla Gaznelileri yıpratan Selçuklular, son noktada onların su ihtiyacını karşıladıkları nehrinde güzergahını değiştirdi. Su ve yiyecekten yoksun kalan Gazneliler, onlara nasihat vermek görüntüsünde barış teklif etti. Nispeten üstün durumda olsalar da, Selçuklular da yıpranmıştı. Yapılan anlaşmaya göre Gazneliler Herat'a, Selçuklular da 1035 anlaşmasından sonra ele geçirdikleri Merv, Serahs ve Nişabur'u terk ederek, daha önce kendilerine verilmiş olan Nesa, Dihistan ve Ferave'ye çekilecekti. İki tarafın asıl amacı, zor şartlardan kurtulmak ve asıl mücadele için tekrar güç toplamaktı. Gazneliler nihai mücadele için harekete geçtiğinde, Çağrı ve Tuğrul Bey zor durumda kaldı. Her şey Gaznelilerin lehine gibi görünürken, kurak geçen kış, ordunun ot ve su ihtiyacının karşılanmasında
büyük zorluklara neden oldu. Endişe içinde olan Selçuklular çöllere çekilmiş, takip edecekleri yol hususunda görüşmeler yapmışlardı. Tuğrul Bey ve Musa Yabgu, Rey, Cibal ve İsfahan taraflarına gitmekten yana görüş belirtti. Onların görüşüne itiraz eden Çağrı Bey oldu. Çağrı Bey başarılı olmaları durumunda bir devlete sahip olacaklarını, başarılı olamazlarsa kaçmayı düşünmelerini söylediğinde herkes onu destekledi. Neticede Mer şehrine ilerleyen Gazneli ordusu kıskaca alındı. Şartlar sebebiyle iyice zor duruma düşen Gazneli ordusu 3 gün boyunca sıkıştırıldı. Dandanakan Hisarı önüne gelebilen ordu, su ihtiyacını gidermek için düzen dışına çıkınca, Çağrı Bey saldırı zamanının geldiğini belirtmişti. Dandanakan'da yapılan son mücadeleyi kazanan ve devletlerini ilan eden Selçuklular, Tuğrul Bey'i Horasan emiri olarak selamladı. Çağrı Bey'e Mer merkezli, Horasan'ın doğusu bırakıldı. Amcaları Musa Yabgu'nun, Herat ve Sistan'a hakim olacağı bu paylaşıma göre, 3 Selçuklu lideri iç işlerinde bağımsız olacak, kendi adına hutbe okutup para bastırabilecekti. Dışarıdan bakıldığında, tek çatı olan Selçuklular Devleti'nin sultanı, Tuğrul Bey'di. Bundan sonra, Çağrı Bey kendi hakimiyet bölgesine çekildikten sonra, Gaznelilerin elinde bulunan Belh'e yöneldi. Şehirdeki idareciler, umutsuzca Gazne'den yardım istedi. Belh'in kaybedilmesi, Tırmiz, Kubadyan ve Toharistan'ın da kaybedilmesi anlamına geleceğinden, Gazneliler bir ordu gönderdi. Bu ordu yenilince, Sultan Mesud, oğlu Mevdut ve Vezir Ahmet Abdüssamet komutasında 2. orduyu şehrin yardımına gönderdi. Ancak Çağrı Bey'in, Gazne'ye gelmesinden endişe eden Mesud'un, Hindistan'a giderken öldürülmesi, Mevdud'un geri dönmesi, Belhin'de teslim olmasıyla sonuçlandı. Arkasından Cüzcan, Badgiz, Huttelan ve Toharistan'da Çağrı Bey'in hakimiyetine geçti. Harizm Sultan Mesud tarafından, Cent hakimi Şah Melik'in hakimiyetine verilmişti. Onun Harizm'e yönelmesi üzerine, Harizmşah İsmail, Selçuklulardan yardım istedi. Gelen istek üzerine Çağrı Bey ve İsmail, Harizm'e yürüyünce Şah Melik geri çekildi. Ancak Çağrı Bey Mer şehrine dönünce, Şah Melik bir kez daha Harizm'e saldırdı. Çağrı ve Tuğrul Bey, birleşerek harekete geçti. Kuşatılan Şah Melik, Gaznelilere sığınmak üzere kaçarken yakalandı, Çağrı Bey'in yanına gönderildiğinde öldürüldü. Bu sefer, Çağrı ve Tuğrul kardeşleri son kez bir araya getirmişti. Sultan Mesud'un ölümünden sonra başlayan, taht mücadelelerini kazanan Mevdut, Selçuklulardan eski topraklarını almak için artık kayınpederi de olan Çağrı Bey'in hakimiyetindeki Belh'e saldırdı. O sırada hasta olan Çağrı Bey, 14 yaşındaki oğlu Alp Arslan'ı ordunun başına geçirdi. Belh yakınlarında konaklayan Gazneli ordusu, Alp Arslan'ın ani baskını neticesinde mağlup edildi. Zaferden sonra Çağrı Bey, Belh, Toharistan, Vahş, Velvalic ve Kubadyan'ı Alp Arslan'ın idaresine vererek onu idari anlamda da eğitmeye başladı. Ardından baba oğul, Tırmiz şehrine yöneldi. Şehre yardım gelmeyince, Tırmiz'de Çağrı Bey'in idaresine geçti. Sultan Mevdut, Karahanlı Arslan Han ve Büveyhi Devleti'nin İsfahan kolu hakimi, Ebu Kalicar'la ittifak yaparak bir kez daha Horasan'a yöneldi. Ancak harekete geçtikten kısa süre sonra, geri dönmek zorunda kaldı. Sonrasında da öldü. Ebu Kalicar girdiği çölde, ordusunun büyük bir kısmını hastalıktan kaybetti. Arslan Han ise, Tırmiz'i yağmaladı. Ordusunun bir kısmını da Harizm'e gönderdiyse de, Alp Arslan karşısında tutunamadı. Çağrı Bey, Arslan ile görüşerek bir saldırmazlık anlaşması imzaladı. Diğer taraftan, Abdülreşit Mahmud Gazneli tahtına çıkınca, yakın adamlarından Hacip Tuğrul, Musa Yabgu'nun hakimiyet bölgesinde faaliyetlerde bulunarak bazı kazanımlar elde etti. Sonrasında Horasan'a saldırmak için Abdülreşid'i ikna etti. Gönderilen yardımla iyice güçlenince, Gazne'ye gelerek Abdülreşid'i öldürdü ve tahta oturdu. Gazne'de yaşanan kargaşayı değerlendirmek isteyen Çağrı Bey, karşı saldırıya geçtiyse de kaybeden taraf olmuştu. Gaznelilerin karşı saldırısından Çağrı Bey'i kurtaran, yine oğlu Alp Arslan oldu. Çağrı Bey, Gaznelilerin yeni hükümdarı Ferruhzad ile bir saldırmazlık anlaşması imzalayarak sınırları güvence altına aldı. Çağrı Bey'in oğlu Yakuti'nin, Ebul Fazl tarafından yönetilen Musa Yabgu hakimiyetindeki Sistan'ı ziyaret etmesi, Selçuklu iç siyasetinde bir soruna neden oldu. Zamanla, Ebul Fazl ile arası açılan Yakuti, babası ve Tuğrul Bey'e başvurarak, Sistan'ın hakimiyetinin kendisine verilmesini istedi.
Babasının onayıyla Sistan'a gelen Yakuti'ye Ebul Fazl karşı çıktı. Fakat Çağrı Bey'in devreye girmesiyle hutbe Çağrı Bey adına okundu. Musa Yabgu Tuğrul Bey'e elçi göndererek yaşananların Mer Kurultayı'nda alınan kararlara ters olduğunu bildirdi ve yardım istedi. Tuğrul Bey, amcasından yana tavır aldı. Böylece Musa Yabgu'nun oğlu Böri, Sistan'a gelerek idaresini geri aldı. Çağrı Bey, başarılı geçen bir ömür sürdükten sonra Seras'ta vefat etti.